Karanlıkta aynaya 3 kere bakıp Bloody Mary dersen, aynada çıkan korkunç Mary senin gözlerini oyar. Bloody Mary adındaki lanetli bir ruh her Cadılar Bayramı'nda insanlara musallat olur. Aynalarda gezinen, suratı kanlar içerisinde kalmış bu ruhun nereden geldiği de bilinmez, sıradaki kurbanın kim olacağı da. Zira bu ruhu çağırmak size kalmıştır. Onu çağırmak için karanlıkta bir Cadılar Bayramı akşamında aynadaki yansımanıza bakarak 3 defa Bloody Mary demeniz yeterlidir. Bloody Mary böylece aynadan çıkıp sizi öldürecek, öldürmezse de süründürecektir. Bu hikayenin bazı versiyonlarında Bloody Mary daha nazlı 3 kere değil 13 kere söylemenizi istiyor. Bazılarından da çekinen Mary gelene kadar isminizi tekrarlamanız gerekiyor. Bazı versiyonlar bu kadar spesifik değil. Mary'nin yalnızca Cadılar Bayramı'nı değil her gece aynalarda dolaştığını ve sizi ziyaret ettiği de söyleniyor. Bazı versiyonlarda ise gerçek bir ritüel olmasına inanılıyor. Mum yakılması gerektiğini, odada başka kimsenin olmaması gerektiği söyleniyor. Aynaya bakarak bir şeyleri çağırma ya da dinleme ritüeli bayağı eskidir. Antik Roma ve Yunan'a kadar dayanan bir geçmişi vardır. Katoptromansi ismindeki bir ritüel tam da düşündüğünüz gibi bir aynaya bakarak cevaplar aramanın yoluyla gerçekleşiyor. Cevap aramak derken kastettiğimiz şey çoğunlukla kehanetler oluyor fakat çok basit sorular bile olabilmekte. Sahip oldukları hastalığı yenip yenemeyeceklerini soran insanlar bile mevcuttur. Kehanetlerde ise kahinler kristallere veya aynalara gözlerini dikip geleceği tahmin ediyorlar. Hatta Roma İmparatoru Julian Aposta'nın ölümü kahinler tarafından öncesinden tahmin edilmiştir. Bloody Mary efsanesinin kökenleri belki de gerçekten bu kadar da eskidir, bilinmiyor. Aynalara bakarak geleceği tahmin edebilen insanlar olduğunu gören halk elbette aynalardan korku hikayesi de yazabilir. Peki ya gerçekte kimdir Bloody Mary? Hakkında kesin ve net bir şey yok. En güçlü teori İngiltere ve İrlanda kraliçesi Mary Tudor'dur. Çünkü kendisi tahta geçtiği vakit protestanları idam ettirdiği, bazılarını idam ettirmekten de beter şekilde öldürdüğü bilinmekte. Hatta olduğu 5 yıl boyunca 280'den fazla protestanı canlı canlı yaktığı biliniyor. Bu yüzden halk ona Kanlı Mary anlamına gelen Bloody Mary ismini veriyor. Bir diğer aday ise Kanlı Kontes ismiyle bilinen Elizabeth Bathory'dir. Bir seri katil olduğunu söylersek bu hikayenin başlı karakteri olmaya daha uygun olduğunu ilk etapta anlarız. Fakat bununla da bitmiyor. Elizabeth Bathory ayrıca gençliğini korumak için genç kızların ve hizmetkarlarını öldürüp onların kanıyla banyo bile yapıyor. Bu kadarla da sınırlı kalmayan kontes bütün bunların üzerine de 600 küsür bakire kızı öldürüp onların kanında banyo yaparken kullandığı söyleniyor. Seri katil olduğu bir gerçek, kendisinin gerçekten de 600 kadar kadını öldürdüğü bilinse de onların kanını banyo suyu olarak kullanıp kullanmadığı da gerçekten net olarak kanıtlanamamakta. Ne olursa olsun yine de tüyler ürpertici. Elizabeth Bathory'nin bir diğer ismi ise Kontes Dracula'dır. Üçüncü olabilecek kişi ise Martha Ward veya Mary Washington'dır. Fakat onun hikayesi diğerleri kadar ilgi çekici değil. Kendisinin hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Salem cadı mahkemeleri esnasında cadılıkla suçlanıp eziyete uğradığını ve sadece yıkıldığı bilinmekte. Mary ile ilgili bundan daha ilginç olan ise 19. yüzyıl İrlanda'sında kara büyüden etkilenen insanları bu büyünün etkisinden kurtarmak için büyü yapan cadıyı bulup alnını kesici bir alet ile birkaç defa çizerek kanatırlardı. Büyücünün kanının yaptığı büyü tersine çevrileceği inanılırdı. Belki de Bloody Mary efsanesi de buradan doğmuştur. Mary gerçekten de bir cadıdır. Ölmeden önce onun alnında çizmişlerdir. Bloody Mary efsanesi ne derece gerçek olduğu günümüzde dahi tartışılsa da efsanenin ilginçliği ve gelenekleri hala devam etmekte. Gerçekte Mary'nin kim olduğunu öğrenmek için belki de Kanlı Mary'nin görünmesini sağlamak gerekmektedir. Bunun için gece yarısı bir aynaya bakmak ve 3 defa Kanlı Mary diye mırıldanmak gerekir. Yine de unutmayın ki fazla merak iyi değildir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.